Zor da olsa çekeceğim buranın görüntüsünü. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi mikrofonu içime koydum. Rüzgarlı, fırtınalı bir havadayız Bodrum'da. Bir yandan da test edeceğim şimdi. Sizlere bugün Bodrum'da lodoslu bir havanın nasıl geçtiğini göstereceğim. Şimdi bulunduğum evden aşağı doğru iniyorum. Sahile doğru. Lodosu en iyi hisseden yerlerden bir tanesidir. Yani Kumbahçe sahiline ineceğim. Aşağıya doğru indikçe rüzgarın sesini daha duyar oldum. Sabah ben İsmet'i bıraktım. Bayağı bir ortalık böyle uçuyor. Dedim ki şu Bodrum'un şu halinde sizler için çekeyim dedim. Yavaş yavaş buradan, bu sokaktan aşağı doğru iniyorum. Bodrum'un dar sokakları. Bilmiyorum şu an sesi duyuyorsunuz mu? Ara ara böyle sert esiyor. Daha sonra biraz yavaşlıyor. Sahile indikçe sesler falan artıyor. Nasıl arkadaşlar? Rüzgarın sesi. Biraz böyle ürkütücü mü? Şöyle bir devam edelim. Önceki videolarda biliyorsunuz arkadaşlar, bir yılbaşı öncesiydi. Bu sahiller olduğu gibi kalabalıktı. Ama şimdi gördüğünüz gibi ocağın bugün 7'si. Ocağın 7'sindeyiz. Bakın şu anda bayağı bir rüzgar şiddetini arttırdı. Hava sıcaklığı 17 derece olarak gösteriyor ama ben şu anda altıma bir kat bir şey giydim. Üstümde de zaten bir tane ceket var. Bayağı bir hissedilir bir sıcak hava var. Yani şöyle hafif tempolu falan yürüseniz anında terleyeceğiniz bir hava var. Ben de o yüzden de zaten altıma tek kat giydim. Terlemeyeyim çünkü rüzgar bayağı bir etkili. Şöyle size arkamdaki mekanları da göstereyim. Şu an hemen hemen her yer kapalı. Rüzgar ara ara böyle şiddetleniyor arkadaşlar. Oldukça kuvvetli bir rüzgar var. Buradaki pansiyonların kafeteryaları kış boyunca açık. Güzel havada burada tabii yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi herkes zaten şu fırtınanın geçmesini bekliyor. Bu fırtına aynı zamanda arkasında bir yağmur daha gösteriyor. Çünkü böyle bir fırtınayı yağmur durduruyor. Ama şu anda havada böyle beklenen bir bulut yok. Muhtemelen yağmur yarın yağacak.
Sizlere şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Biraz da sahilden gideyim. Şimdi Azmakbaşı Deresi'nin olduğu yere geldim arkadaşlar. Derede bayağı bir su birikmiş. Şimdi buradan dükkanların olduğu yere çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar yine sahilin olduğu yere ineceğim. Bir de arkadaşlar sahile sıfır mekanlar var. Yani denizde hemen hemen sıfır. Kumsal yok. Bir de oradaki mekanları çekeceğim sizlere. Hava şartlarından dolayı bir de tabii artık yılbaşı da geçti. Ortalıkta bayağı bir sakinledi. Birçok zaten iş yeri şu an kapalı. Belli başlı iş yerleri açık. Tabi burası kışın gerektiği gibi arkadaşlar. Yani kış olduğu için buradaki mekanlar kapatmak zorunda. Çünkü tamamıyla zaten turizme endeksli olduğu için yani burada dükkanı açık bıraksanız bile yapacağınız, yapmayacağınız iş belli. Tekrar şöyle bir sahile indim. Her ne kadar mekanınız denize sıfır, deniz manzaralı, kale manzaralı dahi olsa böyle havalarda ve turizmin bitmesiyle burada mekan işletmeniz bir hayli zor. Şuraya doğru devam ediyorum. Bir yandan da arkadaşlar güzel görüntüler de var. Yani şöyle baktığınız zaman aynı zamanda yani fırtına da bir ayrı bir güzellik katıyor Bodrum'a. Yani bilmiyorum şu an kameraya nasıl yansıyor ama şöyle muhteşem bir görüntü var. Bodrum'un simgesi güvercinler. Muhteşem bir görüntü var şu an.
Şimdi şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Sesim umarım geliyordur bu rüzgarda. Burası aynı zamanda böyle oturulan bir yer. Yani şu şemsiyelerin altında insanlar oturuyor. Burada içeceklerini içiyor. Şu anki durumunu, halini görüyorsunuz. Şimdi şuradan bir aksiyon yapacağım. Şuradan geçeceğim. İnşallah ayaklarım ıslanmaz. Şuradaki basamağa çıkayım. Kafama da böyle plata giydim. Görüyorsunuz. Çünkü giymesem saç baş bu rüzgarda dağılacak yani. Bir yandan da böyle sokaklarda yürüyorum. Kaldık tek başımıza. Tek başımayım ya, şuraya bak. Tek başımayım. Ara ara böyle araçlar görüyorsunuz. Bu araçlar buradaki dükkanlara malzeme taşıyan araçlar. Hayat bir şekilde de devam ediyor. Şimdi şuraya gireceğim arkadaşlar. Buradan geçenler biliyordur. Yani Blanka diye bir yer. Buradan çok kez geçmişsinizdir ama şurası şöyle aynı zamanda o rüzgar çok, ama sizler için gireceğim buraya. Zor da olsa çekeceğim buranın görüntüsünü. Oo, şuraya bakın arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Sizler için biraz böyle aksiyon dolu bir video oluyor gibi geldi bana. Yani ben öyle görüyorum. Yani diyeceksiniz ki bu aksiyon dolu videonun ne işi var? Bodrum'da biz bunu hiç görmüyorduk da diyebilirsiniz. Ama görüyorsunuz yani buranın özelliği bu. Az önce gösterdiğim yerde biliyorsunuz Seda ile bir paddleboard üzerinde tost yapmıştık, kahve pişirmiştik. O bulunduğumuz yerin hemen karşısıydı zaten. Ve şu anki halini de görüyorsunuz zaten. Şimdi Bodrum Marina'ya doğru devam ediyorum arkadaşlar. Tabii yol üzerinde gene böyle denize çıkan sokaklara gireceğim. Bir de bu marina tarafındaki tekneleri çekeceğim. Orası biraz daha böyle güvenli liman. Pek belki lodos almıyor olabilir ama gene de orayı bir sizin için çekeceğim. Şurada da bir sokağımız var. Burası zaten herkesin bildiği Mandalin Sokak.
Burada birçok paylaşımı görmüşsünüzdür. Belki bu paylaşımı ilk defa görüyorsunuzdur. Buraya da şöyle bir gireyim. Mekanlar gördüğünüz gibi şu anda tamamıyla Lodos'a mağdur kalmış. Ya şu an benim yüzüme dahi şu anda deniz suyu geliyor arkadaşlar. Bulunduğum yere kadar. Fazla da zaten ileriye gitmeyeceğim. Gördünüz. Hani Reels videolarında görürsünüz, böyle yeri paylaşırlar insanlar. İnsanları da böyle cezbeder. Derse ki atlayayım gideyim Bodrum'a falan diye. Ama bu haline pek fazla kimse göstermemiştir yani. O yüzden sizlere de göstereyim dedim. Yani her güzelliğin aslında arkadaşlar böyle de kötü yanları da var yani. Bunu da gözlerinizle görmüş oldunuz. Devam ediyorum. Biraz önce böyle suratıma acayip derecede bir deniz tuzu geldi. Gerçekten öyle, hani tamam güzel, eyvallah, mavi boncuk Bodrum, ama dediğim gibi Bodrum'un bir de bu hali var arkadaşlar. Yavaş yavaş Bodrum Marina'ya doğru gidiyorum. Şuradan bakıyorum, bayağı bir hareketlilik var. Tekneler bayağı bir sallanıyor, direkleri. Ama Lodos'a bakan tarafı kadar etkili değil. Denizci tabiriyle denizde böyle bir hafif bir solugan oluşuyor. Ondan dolayı da teknelerin hareketi. Şu an sesi duyuyorsunuz mu bilmiyorum. Acayip derecede bir rüzgarın uğultu sesi var. Limanda gayet de yani şu Lodos'a göre sakin bir hava. Böyle böyle git gel git gel yapıyorlar. Biraz daha şöyle gideceğim arkadaşlar. Merak ettim şu meydanın olduğu tarafı. Bu standlar biliyorsunuz yılbaşında koyulmuştu. Yılbaşı bitti. Bunlar yavaş yavaş toparlanacak. Burası da aynen böyle terk edilmiş bir yer gibi olmuş yani. Bu süsler biraz daha duruyor arkadaşlar. Yılbaşı süsleri. Daha sonra bunlar kaldırılıyor. Şurada dikkatimi çekti. Şuradaki palmiye ağacı en uzun olan ağaçlardan bir tanesi. Oldukça da büyük ve bayağı da bir sallanıyor.
dönüşe geçtim. Dönüşte de şöyle bir şu sokağa gireyim dedim. Sokakta da hissediliyor mu diye. Sokakta da böyle güzel hissediliyor yani. Yani gerçekten rüzgar etkisini arttırmış. Şöyle eski Bodrum evlerinden. Onu gördüm, çok güzel. Şöyle şuradan bakınca da avlu duvarını görüyorsunuz. Önünde ağaçları olan, avlusu olan bir Bodrum evlerinden bir tanesi. Oldukça da güzel, bakımlı gibi görünüyor. Bu sokak dükkanların olduğu yere çıkıyor arkadaşlar. Gene sahil kenarındaki dükkanların olduğu yere çıkıyor. Ama ben gene şöyle devam edeceğim. Bu yolda yazın masalar oluyor. Bir nevi burası bir meyhane havasında oluyor. Bodrum'un gene dar sokaklarından biri. Ama buradaki birçok işletme burada meyhane tarzına döndü. Burası da bir nevi bir meyhaneler sokağı oldu. Yazında gayet de güzel bir görüntüsü oluyor. Şu an rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Bir yandan da tepeye bakıyorum, kafama çalılar düşüyor. Ağaç dalları düşüyor. Şuradan devam edeceğim. Bayağı aksiyon dolu bir gün yani. Bu sokakta yürürken şarkı söyleseniz ne şarkısı söylerdiniz arkadaşlar? Böyle ağzınıza böyle bir name geliyor mu? Bilmiyorum ama şimdi böyle ara ara arkadaşlar sokağa giriyorum rahat konuşmak için rüzgardan. Şimdi bu videoları izleyenler ya Bodrum'da yaşayanlar bilir. Ama Bodrum'a yazın gelip kışın dönenler, bir de daha önce hiç gelmemiş sadece videolardan görenler, fotoğraflardan görenler bu halinde şimdi görünce diyecekler ki burası gerçekten Bodrum mu diye. Ama şu da bir gerçek. Bodrum'un her hali güzel. Yani onu fark ettim. Yani fırtınası bile ayrı bir havası var ya. Yani fırtına bile Bodrum'a bir renk katıyor. Onu fark ettim. Görüntüsüyle, her şeyle muhteşem yani. Ama tabii zor yanları da var. Şimdi bu fırtınayla mücadele eden işletmeler var. Mekanlar var. Haliyle dediğim gibi her güzelliğinde bir karşılığı var. Yeni bir ara sokağa girdim arkadaşlar. Ya bilmiyorum doğru mu söylüyorum ama dediğim gibi hani her güzelliğinde bir hani her sefanın da bir cefası var derler ya.
Bodrum'da yazları yaşayan yazlıkçılar iyi bilir. Her sene geldiklerinde Bodrum'da böyle bir eve yerleşmeden önce bir tadilat yaparlar, boya yaparlar. Çünkü kışı kısa da sürse böyle bayağı bir etkili geçer. Evde bir rutubet, nem oluşabilir. Bununla ilgili tabii tadilatlarını yaparlar tekrardan. Havaların da ısınmasıyla birlikte zaten tekrardan yaşanır bir hale gelir evler. Çünkü kışın terk edilip gidince evler belli bir süre kapalı kalınca kışın oluşan nemden dolayı da evlerin çoğunluğu bundan etkileniyor. İş yerleri de buna dahil aynı zamanda. İş yerleri de, pansiyonlar, oteller her sene bir girişte bir tadilat yaparlar. Bu da Bodrum'un genel bir sorunu. Böyle ara ara sokağa girip sizlerle sohbet ediyorum. Rüzgarda çünkü konuşması bir hayli zor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş geri dönüyorum. Ben sabah dediğim gibi İsmet'i bıraktım. Ondan sonra da hemen sokağa attım kendimi. Bu havasını çekeyim diye sizlere. Seda da zaten uyuyordu. Dün pazarımız vardı. Dedim hiç uyandırmayayım onu. Rahat rahat dinlensin. Dedim niye uyandırayım ki, yani bir şey de yok. Çıktım böyle tek başıma. Böyle sizler için bu çekimi gerçekleştirdim. Şimdi yavaş yavaş eve dönüyorum arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çekmişimdir. Dediğim gibi Bodrum'un kışın genel hali bu. Diğer yerleri de sizler için çekeceğim. Fırsat buldukça, yani buna artık dikkat edeceğim. Düzenli bir şekilde sizlere yeni kanal ismiyle gördüğünüz gibi Bodrum 365 yaptım. Yani şundan dolayı Bodrum'da 365 gün yaşadığım için kanalı bu isme taşıdım. Umarım kanalın yeni ismini beğenmişsinizdir. Böyle konuşuyorum. Belki de şuradan sokağa gireyim. Böyle konuşuyorum. Umarım dediklerimden anlıyorsunuzdur, cümlelerimden. Yeni kanal, yeni isim, yeni başlangıç. Bakalım. Ya Bodrum'la alakalı güzel şeyler çekmek istiyorum sizlere. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden. Çünkü Bodrum gerçekten yaşanması gereken bir yer. Dozunda yaşandığı zaman, burada nasıl yaşamasını bildiğiniz zaman gerçekten güzel bir yer. Ama dediğim gibi burası biraz böyle tatil kasabasında çıkma anlayışıyla gelindiğinde, yani buraya şöyle söyleyeyim. Buraya tatil amaçlı gelen herkes bir kere buradan memnun kalır. Ama diğer türlü bu Bodrum'a geleyim, toz pembe bir hayat kurayım. Burada biraz daha hayat şartları biraz daha zor olabilir birçok bölgeye göre. Çünkü burada barınma bir kere en başta bir problem. Ya bunu da size dile getiriyorum. Bu konuyu da niye açtım bilmiyorum. Gerçekten barınma burada bir problem. Evler küçük. İkincisi kiralar yüksek. Tabii bunları böyle dile getiriyorum. Bunlar için de ayrı bir konu açarım. Daha sonra bunu ayrı konuşuruz. Yavaş yavaş eve dönüşe geçtim arkadaşlar. Umarım bu konuştuklarımı samimi buluyorsunuzdur. Ya şu an öyle aklımdan geldi, konuştum. Niye konuştum ben de bilmiyorum. Ama dediğim gibi Bodrum güzel bir yer. Keyfini çıkarın. Buraya geldiğinizde çok da şeylere takılmayın. Güzel, kimseyi rahatsız etmeden, sakin bir şekilde, huzurlu bir şekilde. Çok da fazla bir şey de beklemeyin. Beklenti içerisine de girmeyin. Dediğim gibi tatile dahi gelseniz 2 gün 3 gün buranın keyfini çıkarın. Burada yaşamaya karar verdiğinizde sorunlarıyla yaşamaya da özen gösterin. Çünkü sorun her yerde var. Yani sorunun olmadığı hiçbir yer yok. Önemli olan sorunları büyütmemek. Kendimiz çözebiliyorsak, çözümü varsa bunlarla baş edebiliriz. Soluk soluğa kaldım. Seda ile şimdi bir kahve içeceğiz balkonda. Şöyle deniz manzaralı, kale manzaralı. Bir gideyim eve bakayım, bir Seda Hanım ne yapıyor. Evde buluşacağız, tamam. Merdivenleri çıkıyorum. Eve yaklaştım. Ya böyle konuşuyorum, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
Umarım anlaşıyoruzdur. Evet, evime geldim. Eve geldim arkadaşlar. Bakın şurada bizim kumrumuz gelmiş. Seda, sen çay içtin mi? Yok. Seda daha çay içtin mi diyorum. Kahve içtin mi diyeceğime. Kahve de içmemiş Seda. Şimdi beraber kahvemizi içeceğiz. Zaten o bensiz içmez. Yani bensiz bu manzaranın tadı çıkmaz dedi Seda. Öyle dedim mi gerçekten? Seda daha uyanamamış. Nasıl arkadaşlar? Böyle dışarıda bakıyoruz biz bu kuşa. Eve almıyoruz. Onun yuvası dışarısı. Biz ona burada yem verdiğimiz için, bir de onun sevgilisi var. Ara sıra sevgilisiyle geliyor. Sevgilisi gelmedi değil mi onun, Seda? Geldi, kavga ettiler biraz önce. Aa, gördüm, tamam. Çekeyim de telefona. Gördüm. Hemen bak, hemen yanında. Bazen böyle kavga ediyorlar arkadaşlar. Niye anlaşamıyorlarsa. Olur, eşler arasında olur böyle kavga. Bunu da hoş karşılıyoruz. Olsun. Ama kavga etseler bile bak birbirlerine bakıyorlar yani. Bizim gibi. Yine evet, birbirlerini kolluyorlar. Evet, evimden de Lodos'un, rüzgarın manzarası bu arkadaşlar. Buradan da ne kadar çok etkili olduğunu Seda aşağı inmese de görebiliyor. Seda, görüyor musun? Seda şimdi bana kahve yapacak. Şimdi Seda'yı çekmiyorum. Sesini duydunuz. Seda, ses ver bakayım. Dur bakayım, Dur. elimi yüzümü. Dur daha diyor, elimi yüzümü yıkayayım diye. He. Şimdi arkadaşlar size söyledim, altıma bir kat bir şey giydim. Yani sadece şu tişört. Dedim ya hava sıcak diye. Üzerime de bir tane mont giydim. Yürüdüğüm için müthiş derecede terlemişim, onu fark ettim. Ama üstümdeki mont rüzgarı geçirmiyormuş, onu fark ettim. Terli olduğum halde. Eve gelince bunu fark ettim. Çünkü bir de kafam dağılmasın, saçım dağılmasın diye de kafama da kukuleta giymiştim. Olduk. Kukuleta mı diyor ya? Bere işte, kukuleta. Onu giydim. Ama o da beni bayağı bir terletmiş. Şimdi eve geldim. Şöyle Seda'yla. O da bir elini yüzünü yıkasın. Bak, izleyiciler merak edecek bu videonun Seda neresinde diye. Bari sonunda görün. Sonu mu? He, bitti mi artık video? Videoyu sonlandıracağım. Ben her halimle... İyi, hadi bakalım. Seda'yı çekiyorum. Şöyle. Nerede Seda? Evet. Seda burada. Seda'yı gördünüz arkadaşlar. Nasıl? Sen çok yakından çekiyorsun şu an. Olsun. Kim bilir Ben nasıl çıkıyorum ben. şimdi şöyle söyleyeyim. Bak, ben kendime de çevirdim. Şimdi arkadaşlar ben böyle hep konuşuyorum. Çekiyorum. O an fazla çok kamerayı böyle yüzüme tutmuş olabilirim. Bunda da kusura bakmayın. Oluyor böyle, bazen kaptırıyorum kendimi. Yürürken çekmek gerçekten hani zor. Hem yürüyerek, hem konuşarak, hem kamerayı tutarak. Bunu yavaş yavaş ileriye taşıyacağım. Biraz profesyonelleşeceğim. O zaman şu açıdan çekerim. Daha da demezsiniz ki ya kafanı burnumuza soktun demezsiniz. Hadi kahveyi yap da. Kahve. Kahve nasıl? Kahve. İsmet Ünlü şarkısı. Kahve nasıl olurmuş izleyicilerimiz görsün. Pazardaydım da arkadaşlar, biraz yorgunmuşum, yorulmuşum. Evet. Seda dün pazarda biraz yorgunluktan ziyade biraz bir gerildi. Videonun sonuna da onu koyayım mı, o konuşmanı? Hangisini? Dün paylaştın ama. Koy güzel olur. Bu videonun sonuna da bir konuşma, yani konuyla alakası yok ama bilmiyorum algoritmayı etkiler mi? Öyle videonun sonuna doğru koyayım. Shorts atsana mı short'a? Shorts'a. Shorts'a mı? İyi, atarız onu. Öyle güzel, eğlenceli bir pazarımız geçti. Seda çok eğlendi ama müthiş derecede. Neyse. Biraz kızdırdılar beni. Evet. 3-5 kişi yüzünden de... Ama o dünde kaldı artık. Bitti canım. Bitti. Evet, yemini yesin bakalım.
Evet, öbürü de geliyor arkadaşlar. Bakalım kavga edecekler mi? Bak kavga ediyorlar. Hala barışmamış bunlar. Evet, Seda kahvelerimizi de yaptı. Şimdi burada böyle bu manzarada kahvemizi içiyoruz. Şimdi izleyenler diyecek ki Seda'yı niye fırtınaya götürmedin? Niye onunla birlikte çıkmadın diye. Niye çıkmadım? Alerji. Seda'nın arkadaşlar astım alerjisi var. Seda'nın da kahvesi var. Şurada 2 tane yol gözüküyor Seda sana. Hadi bakalım. Dışına- 15 tatil geliyor ya. Astım alerjim var ama pazar içi yapıyorum. Nasıl bir mantık? Tozun içinde. O yüzden arkadaşlar ona kıyamadım. Hadi Seda gidiyoruz diyemedim. Lütfen şu kanalı büyütün artık da pazarlara bırakayım. Hayır. Ondan sonra bak. Konu nereye geldi? Önceki konuyu bilmiyorum da. İyi hadi bakalım. Kapanışı sen yap Seda. Bak şimdi ya. Güzel Konuyu sen biliyorsun ki. Bir şey yok işte bak görüyorsun. Buradan görmüyor musun sen ne olduğunu? Hayır, Bodrum'un ne havası. çektiğini bana söyle en azından. Onunla ilgili bir kapanış yapayım. Ya kış olduğu için mekanlar kapalı. Aşağısı bildiğin kış modunda. Bodrum'un yazı ayrı, Ay, kışı nasıl ayrı. yaşıyor bunu ya? Kış Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Tamam anlaşıldı. Arkadaşlar kış hayatı Bodrum'da Yani şöyle söyleyelim. Yaza aldanıp da hani hep öyle zannetmesinler aslında Bodrum'u. kışı ayaz zannedip de soğuğu gördüğünü zannetme. Çok saçma bir cümle oldu. Yani Bodrum'un bir de böyle bir kış yanı var ama o da güzel. Seda onu da fark ettim. Kavga ediyorlar. Evet kavgaya devam bak. Kavga başladı. Kavga başladı. Canlı canlı kavga görüyorsunuz arkadaşlar. Şiddet yok. Tüylerini yoluyor gördün mü? Bu Tüyleri kanalda uçuyor. şiddet videoları göremezsiniz. Yani kış ayı Bodrum'da sıfır faaliyet, sıfır eğlence, sıfır sosyalleşme olarak geçiyor. İyi ki pazarlarımız var. Orada 3-5 insan görüyoruz, sosyalleşiyoruz. Bazen sinir modumuz böyle tavan yapıyor. Bazen de huşu içinde yaşıyoruz pazarlarda. Güzel yani Bodrum'u seviyoruz. Ben daha sonra istiyorum ki diğer yerleri de gezelim. Gümüşlük, Güvercinlik, Yalıkavak, Akyarlar. Buraları Yaparız be kocam. Turgut Reis. Buraları Kocam, bir gezelim. kocam. Buraları da çekelim değil mi Seda? Yapalım yapalım. Çekelim. Hem bir de kışını da görsünler. Farklı gene konuları da değineceğiz. Bodrum'daki yaşamla alakalı. Bunlara yer vereceğiz. Şu anda dediğim gibi Lütfen kanalın çok derinlemesine inmeden konulara tabii kimseye girelim. dokunmadan, kimseyi incitmeden Dün Mehmet Bey geldi takipçilerimizden. Ona buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok güzel bir sohbet yaptık. Sabah erken saatlerde geldi. O da bize güzel fikirler verdi. Derin konulara inmeyin ve kamptan da uzaklaşmayın diyerekten. Ve bence çok haklı. Çünkü bizim izleyicilerimiz bizi kamp olarak, doğa sevdası olarak o tarz gördükleri için direkt konsepti Bodrum'la ilgili videolara çevirmek benim için de yanlış olur Servet. ya doğru. Ama şuna da Eğer değin. ki arkadaşlar Servet bu kanalı Bodrum'a çevirirse merak etmeyin, ben açarım sizin için kanal. Hop bir anda böyle kahve masasından kahvaltı masasına geçiş yaptık arkadaşlar. Sen daha kapatmadın mı o videoyu? Videoyu sonlandıracaktım. He. Dedim ki şöyle bir kahvaltı masamızı da çekeyim. Hani merak edenler olur. Biz bunlardan tüketiyoruz arkadaşlar. İlginç şeyler var. Yumurta klasik. Çok ilginç. Hepsi. Biraz geç yapıyoruz. Saat kaç şu anda? 12'ye Bire geçti. Bire geliyor. 1'e geliyor doğru. Saat 1'e geliyor. Geç yapıyoruz. Bunu annemler ablamlar yapmışlar. Konserve bu. Zeytinimiz. Hı? Ben ekstra biberli acı biber ekledim ona. Hmm. Yapıyor işte Sedalar bir şeyler.
Seda yapıyor, döktürüyor bir şeyler yani. Böyle zeytinimiz, kendi zeytinimiz. Yumurta soyulmuyor. Taze diye mi soyulmuyor? Öyle bir laf vardır yani. Tazesi soyulmaz. İşte taze balık dağılır. Böyle tereyağı, bal, ceviz. Bu da kırık tulum. Bunu çok seviyoruz. Son zamanlarda bundan yiyoruz. Bu biraz daha kırık olmayan tuluma göre biraz daha uygun. Kırık kafalar için. Yani bizler için. Böyle arkadaşlar kahvaltımız. Kapanışı da artık buradan yapayım. Ben zannetmiyorsam bu videoyu kapatamam. Ya kapatıyorum Kaç keredir çünkü kapanış çünkü yapıyorum. şeyi yok. Kayıt süresi doluyor He. artık. Hemen hızlı bir şekilde kapatalım. Kendinize iyi Kendinize iyi bakın. bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Siz de çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kanalımıza lütfen abone olun. Teşekkürler. Ben üstüm başım yırtık oğlum ya. Ağırlıklık. Şöyle. Güzel mi zeytin? Hı? Güzel mi zeytin? Güzel. Ben yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne oldu? Ben kaçırdım. Neyi? Biraz önceki olaya bir şey oldu ya. Ya hani Instagram'da böyle videolar çekmek istemiyorum. Sen de kızıyorsun da artık var ya çok doluyum Servet. Ya olayı anlatmayacağım, konuyu da anlatmayacağım. Çünkü benim şöyle bir özelliğim var. Biriyle sorun yaşadığımda direkt suratlarına söyleyemiyorum. Lütfen bundan sonra benden ürün alıp haftaya vereceğim Seda demeyin. En yakının bile olsa, en yakından tanıdıklarım bile olsa bundan sonra... Bıktık ya! 200 TL ya benim sattığım ürün. Hani haftaya veririm deyip de vermiyorsunuz ya. O yüzden ricam ya tezgahıma gelmeyin ya da geliyorsanız 200 TL Yeter buramıza geldi ya. benden ürünü alıp parasını verip öyle gidin rica ediyorum sizden. Ya yoksa çok basit bunları suratınıza söylerim ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ya Seda'ya bak ya 200 TL'nin peşine koşuyor oluyor ya. Bunun olmaması için bundan sonraki net servetle benim kararım bugün alayım, eve gideyim, deneyeyim, haftaya parasını vereyim. Olayı kalktı arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Anlayan anlasın. Hoşça kalın. Çok doldum Servet.